Doğru kişilerle çalışırsanız e-ticarette başarı tesadüfte değil, dünyanın en zor şeyi de değil. Ama bu basamaklardan bir tanesini bile atlarsanız sürekli yani niye olmuyor işte falanca şöyle yaptı filanca böyle yaptı dersiniz. Do what we like to do. Way. Hadi başlıyoruz. Hazır mıyız? Vallahi board meeting var, beni vururlar ha. Dur bakayım. Desturu almış mıyız? Almışız. Başlıyorum. Herkese merhaba. Kolay Değer'e hoş geldiniz. Ben Mustafa Namoğlu. Evinizin ücretsiz e-ticaret, girişimcilik ve dijital pazarlama danışmanı. Bugün bahsedeceğimiz konu e-ticarette başarı için olmazsa olmaz en kritik 4 konu. Şimdi benim bayağı e-ticarette başarı için son zamanlarda verdiğim çok güzel bir masa örneği var. Eminim birçoğunuz belki işte video görüşmelerinden, belki yüz yüze görüşmelerden, belki sağda solda ayak üzeri konuşmalardan bu örneği duymuşsunuzdur. Ama bu bölümde bir toplamak istedim çünkü e-ticaretteki başarı ya da e-ticareti doğru bir şekilde yapmakla ilgili birçok yerde bu iş çok kolaymış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Bizim de kanalım biliyorsunuz ismi kolay değil. Bir sebebi var kolay değil olmasının. Amacımız sizi demoralize, demotive etmek değil. Amacımız bu işin gerçeklerinden bahsetmek. Yani bu işin gerçekten çok zor olmadığını da biliyorum. Hani doğru adımları atarsanız ki özellikle bu videoda ondan bahsedeceğiz. Ama gerekli yatırımı, gerekli ilgiyi, gerekli zaman olarak emeği göstermezseniz de bu işte çok kolay bir şekilde paranızı çarçur edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle böyle fake danışmanlara, eğitmenlere çok dikkat edin. Hani size işte daha önce hayatında hiçbir şeyde başarılı olmamış, özellikle girişimcilik veya e-ticaret alanında böyle gerçekten elleriyle o dünyayı inşa etmemiş, başarılı olmamış insanlardan bence tavsiye ya da hatta ücretli bir eğitim ya da danışmanlık almak hiç mantıklı değil. Aynesi iştir kişinin, lafına bakılmaz diyerekten konuya girelim. Şimdi arkadaşlar, e-ticarette dünyanın en iyi deneyimini sunun, en iyi dijital pazarlamayı yapın. Eğer ilk adım olarak, yani masanın birinci ayağı olarak doğru ürün fiyat dengesi, buna işte value prop da deniyor, yani value proposition, sunduğunuz değer önerisi şeklinde Türkçeleştirebiliriz. Yoksa yani gerçekten sunduğunuz ürünün fiyat performansı insanlarda böyle evet ya bu ürün çok iyiymiş, çok da uygun fiyatlı algısını anında oluşturamıyorsa veya zamanla anlattığınızda oluşturamıyorsanız ya çok niş bir iş yaparsınız, yani ya çok ufak bir müşteri segmentine, müşteri dilimine hitap edebilirsiniz ki bu bence güzel bir şey değil çünkü Türkiye'de 80 milyon kişi olduğunu düşündüğünüzde daha çok insana hitap etseniz çok daha büyük hacimli işler yapabilirsiniz. Ya da gerçekten ciddi anlamda böyle ıskalarsınız, müşteriler sizinle ilgilenmez. Burada gerçekten bizim ürünümüzün hak ettiği fiyatta veya karşı tarafta bu algıyı uyandırabilecek, evet bu ürün doğru fiyatlanmış bir ürünü uyandırabilecek, doğru kalitede bir ürüne sahip olduğumuzdan emin olmamız lazım. Yani birinci basamak, birinci masanın ayağı ürün ve fiyat dengesi arkadaşlar. Bu ürüne ihtiyaç var mı? Bu ürün doğru şekilde fiyatlandı mı? Okey. Eğer böyle değilse istediğin kadar dediğim gibi yani masanın diğer ayakları müthiş de olsa, 4 ayağının kalan 3'ü de çok iyi de olsa ki geleceğim o konuya. Ürünü satmanız ve işi ölçeklendirmeniz, hızlı büyütmeniz çok zor arkadaşlar. Gelelim ikinci konuya. İkinci basamak, yani masanın ikinci ayağı arkadaşlar ki bilirsiniz masa ne tek ayaklı ne iki ayaklı duramaz. Yani sallanır, fiziksel olarak pek mümkün değil. 3 ayakta bile ancak dengede durabilir ve yine sallantılıdır. Ama ikinci ayak tarafında sizin çok iyi bir e-ticaret altyapınızın, çok iyi bir UX dediğimiz müşteri deneyiminin olması lazım. Müşteri deneyimi, UX kelimesi sizde hemen bir arayüz tasarımı çağrıştırabilir. Arayüz aslında UX'in bir parçası, yani UI kısmı. O müşteri deneyiminin sadece bir parçası. Bununla beraber sitenin inanılmaz hızlı olması, sepet ve alışverişe çok hızlı şekilde yönlendirebiliyor olması, bu sayfaların sorunsuz çalışıyor olması, hiç gereksiz detaylarda müşterinin boğulmuyor olması ve sitenin çok sade, temiz, anlaşılır olması çok kritik konular arkadaşlar.
Bununla beraber tekrar altını çizeyim. Altyapının çok sağlıklı çalışması, güvenli olması ve çok hızlı olması çok önemli. Şu an biz e-ticarette özellikle mobilde kararları milisaniyelerde veriyoruz ve site yavaş açıldığında anında siteyi terk ediyoruz. İşte buna bounce rate deniyor. Sepeti çok hızlı terk edebiliyoruz. Ve ya sonra alırım deyip erteliyoruz kararlarımızı. Bu ertelemelerde %90 geri gelmiyoruz. Hiçbir zaman geri gidip tekrardan o ürünü almıyoruz. Yani o kısa vadede, çok kısa sürelerde bir şekilde müşterimize ikna etmek zorundayız arkadaşlar. Başka çaremiz yok başarı için. Gelelim 3. ayağa. Masamız hala 2 ayak. Doğru ürün var, doğru altyapı müşteri deneyimi var. Ama tamam, süper bir mağazam var ama bu mağazama ben trafik çekebiliyor muyum? Müşteri getirebiliyor muyum? Bunu işte çok güzel bir dükkan açtınız bir yerde ama dükkanınızın önünden, o caddeden kimse geçmiyor gibi düşünün. Nasıl insanların geçmesini sağlayacağız? 3. ayakta bu. 3. ayakta insanların önümüzden geçmesi için bizim onların ilgisini çekecek doğru pazarlama gereçlerine ihtiyacımız var diyelim. Yani orada kullanacağımız pazarlama materyalleri, görseller, videolar, tekst, yazacağımız şeyler, bir kelime, bir harf bile her şeyi değiştirebilir. Yani düşünün ki siz bir görsel koydunuz bir reklamda. Instagram reklamı, story olabilir, Google'da işte reklam olabilir vesaire veya bir kelimeye çıkıyor olabilirsiniz. Orada yazdığınız işte ücretsiz kargo veya işte 14 gün iade veya birçok konu, işte %80 indirim kampanyası gibi şeyler müşterilerin ilgisini çekiyor ya da çekmiyor arkadaşlar. İşte bu görseller, videolar, tekstler vesaire vesaire çok optimize olmalı ve üzerinde çok çalışıyor olmamız lazım. Yine aynı konu, milisaniye konusu. Kendiniz Instagram'da ya da TikTok'ta vesaire ne kadar hızlı scroll ettiğinizi, ne kadar hızlı kaydığınızı bir düşünün. Milisaniyelerde ilginizi çekiyor veya çekmiyor. Çok hızlı atlama refleksindesiniz. Çünkü hepimizin acelesi var. Hepimiz çok çabuk sıkılıyoruz artık. İlgimizi çekmiyorsa o reklam görseli, metni veya videosu, onu cezalandırmak için sırada bekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden niye benim işte dönüşümlerim iyi değil, ROAS'larım iyi değil, reklamda, dijital pazarlamada istediğim verimi alamıyorum? 2 tane konuyu yani sorgulamanız lazım. Burada ilk olarak materyaller, yani koyduğum oradaki görseller vesaire doğru mu? Ve diğer tarafta da doğru kampanyaları doğru yerlerde kurguluyor muyum? Tabii ki tekrar söylüyorum. 1. ve 2. basamaktaki ayaktaki o ürün, fiyat ve altyapı UX'in çok doğru olduğunu varsayarak geliyorum buraya. Yani 3. ayakta doğru görsellere, doğru reklam materyallerine sahip olduğumuzda emin olmamız lazım arkadaşlar. Son olarak 3. basamağı da hallettik. Masamız görece sağlam gibi duruyor ama azıcık dokunduğunda yandan beriden sallanmaya başlıyor. 4. ayak en kritik ayaklardan bir tanesi. Bu 3 ayağın tamamlayıcısı olarak sapasağlam bir masaya, yani sapasağlam bir direct to consumer e-ticaret, son tüketiciye satış e-ticaret sitesine, işine sahip olmak istiyorsak çok iyi dijital pazarlama yapıyor biliyor olmamız lazım. Doğru stratejileri kurguluyor olmamız lazım. Doğru insanlarla, ajanslarla, freelancerlerle veya içerideki ekibimizle beraber çalışıyor olmamız lazım ve bu dijital pazarlama stratejisinde arkadaşlar aslında yumurtaları ve kaynağımızı, bütçemizi farklı sepetlere de ayırmak lazım. Bizim bir kısa vade, bir orta vade, bir de uzun vadeli planlarımız olması lazım. Yani bunların detaylarına çok girmeyeceğim ama örneğin orta ve uzun vadede daha çok SEO üzerine, kısa vadede işte anlık olarak işte performans pazarlamaya, zamanla işte e-posta pazarlamasına, orta vadede remarketing, retargeting olayları, yani mevcut müşterilerimizle tekrar reklam çıkma üzerine veya e-posta pazarlamasını daha optimize etmek üzerine. Yine uzun vadede zamanla işte referral ve affiliate kampanyaları kurgulamak üzerine yapılabilecek bir sürü yöntem var. Ama gün sonunda dijital pazarlamayı doğru yönetmek, doğru şekilde stratejiyi kurmak ve uygulamak, execute etmek bu işin en kritik hamlelerinden biri. Yani 3 ve 4. basamaklar, bacaklar aslında birbirleriyle ilintili. Doğru reklam materyalini doğru şekilde doğru insanlara gösterip sürekli optimize etme olayı, doğru kampanyalarla, doğru araçlarla bunu devamlı optimize ediyor olmak, siteyle beraber, ürünlerle beraber başarıyı getiriyor arkadaşlar ve sürekli logaritmik bir artış oluyor işlerimizde. Çok hızlı büyümemize vesile oluyor. Şimdi bu anlattıklarımı böyle 11 yıldır tecrübe etmiş, bunları her gün yaşamış hayatında, bunların tamamını kendi yapmış. Yani
ürün ve fiyatlamayı yapmış, ithal etmiş, ürettirmiş, siteyi kendi kurmuş, tasarımını yapmış, kendi reklam videolarını, görsellerini tasarlamış, çekmiş ve tüm dijital pazarlamanın hepsini de kendi başına yapmış, öğrenmiş bir insan olarak konuşuyorum bunu. Bunların hepsi sürekli değişiyor. Hepsini çok iyi olamazsın hiçbir zaman ama bunlarda arkadaşlar doğru kişilerle çalışırsanız e-ticarette başarı tesadüfte değil, dünyanın en zor şeyi de değil. Ama bu basamaklardan bir tanesini bile atlarsanız sürekli yani niye olmuyor, işte falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı dersiniz. Buradan son olarak bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. E-ticarette başarı için işte şuralara bu kadar paralar yatırdım falan, şimdi ne yapacağım, işte ziyaretçi yok, şu yok, bu yok dememek için başta bütçenizi doğru ayarlayın. Pazarlamaya muhakkak bütçenizin yarısını ayırın. Yani 100 bin liranız varsa 50 bin lirayı pazarlamaya ayırın. Bu kısa, orta ve uzun vadeli olarak. Yani her şeyi yaptınız, sonra hadi ilk ay reklam vereceksiniz. 10 bin 20 bin liralık paranız yok. Hiçbir anlamı yok. Boşa gitti tüm yatırım. O yüzden bunları ben şunu da söyleyeyim. Yani bana hep şeyi soruyorlar. Abi işte danışmanlık veriyor musun? İşte şunu yap, dijital pazarlamada sizle çalışabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Bizim işimiz bunlar değil arkadaşlar. Bizim işimiz ikinci basamakta. Size o teknik altyapıyı, o müşteri deneyimini kusursuz şekilde sunuyor. Olabilecek dijital pazarlamayla uyumlu en iyi altyapıyı sunuyor olmak İKAS'la. Birinci, üçüncü ve dördüncü basamaklar sizin bileceğiniz, sizin yapacağınız işler. Tabii ki burada naçizane tanıdığımız, güvendiğimiz firmalara biz yönlendiriyoruz ya da diyoruz ki bak bunlardan teklif al, çalışabilirsin vesaire. Ama orada yine sizin kendi göbek bağınızı kendiniz kesiyor olmanız lazım. Bu e-ticaret sitesi açmakla ilgili yine pazar yerlerini bağlamak, işte ön muhasebe vesaire hepsiyle entegre şekilde çok temiz bir böyle kurulumla istiyorsanız, ihtiyacınız varsa muhakkak bize mail atın. İKAS tarafında yardımcı oluruz. Yani hakikaten dünya üzerindeki en hızlı altyapılardan birine sahip olmuş olursunuz. Dijital pazarlama ile müthiş uyumlu. SEO tarafında size müthiş fayda sağlayacak. Ziyaretçilerinizi müşterilere döndürmek için olabilecek en hızlı altyapılardan bir tanesi. Öyle araya bir de reklam vermiş olalım. Reklam koymuş olalım. Umarım bölüm faydalı olmuştur. 4 basamağın 4'üne de odaklanmak çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.